Efendim Ramazan sofralarınızı şenlendirmeye devam ediyoruz. Bugün günün menüsü kimden? Tabii ki yemek yazarı ve şef Elif Korkmazel'den. Elif'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bir senden bugünün menüsünü alalım. Şöyle ekrana gelsin bakalım. Elif Korkmazel'in bugün bizim için düşündüğü menü ne? Şimdi bir tarhana çorbası. Ben tarhana çorbasını çok severim. Ama tarhana çorbasını çok farklı yapıyorum. Herkes çok şaşırıyor. Çünkü bir gün önceden kalmış fasulyen varsa bir Evet. kap. Ya da bir makarna haşladın yendi bir kap kaldı. Ya da nohut yemeğin var. Onların hepsini tarhana çorbasının içine koyuyorsun. Yani diyorsun ki fasulyeli tarhana çorbası bu akşamın en temel menüsü. Burada bir gün önceki yemeği de değerlendiriyorum. Asıl amaç o. Anladın mı? Pilavın Süper. kaldı bir kase mesela. Evet. Pilav, kime yetecek o pilav? Koy çorbanın içine, bak mis gibi oluyor. Onun yanına ne yapacaksınız? Şimdi İzmir köftesi yapmak aslında çok böyle meşakkatli gibi gelir insana. Patatesi kızart, köfteyi kızart, sonra birleştir falan filan. Burada benim yine pratik bir tarifim var. Köfteyi hop yapıyorsun, tamam mı? Normal bildiğimiz soğan, sarımsak, zeytinyağı, kimyon, biraz yumurta, bir yumurta, biraz galeta unuyla köfteni yaptın. Şekil verdin, kızartmadın. Patatesleri elma dilimi gibi soydun, kızartmadın. Biberleri doğradın, kızartmadın. Hepsini fırın kabının içine koyuyorsun, kızartmadan. Hop. Salçalı su yapıyorsun, döküyorsun, üstüne veriyorsun fırına. Bu kadar. Sen tatlını yaparken o zaten fırında pişiyor. Hadi o zaman onun fırında piştiğini düşünelim ve biz sizi şahane bir irmik tatlısı tarifiyle buluşturalım. Malzemeleri gelsin ekrana, tarifi de senden. Şöyle, şimdi bir tane pancarı alıyorsunuz çiğ olarak, rendeliyorsunuz, tamam mı? Onu tencerenin içine koyuyorsunuz. Üzerine 1 litre süt döküyorsunuz. 10 çorba kaşığı 1 su bardağı irmik ediyor. 10 çorba kaşığı irmiği sütün içine, rendelenmiş pancarın içine döküyorsunuz. 10 çorba kaşığı da şeker koyuyorsunuz. Ondan sonra da şeker, irmik, süt, rendelenmiş pancar. Bu kadar. Bunlar hop bızıt bızıt yapın önce. Çünkü rendeliyorsunuz ya pancarları çiğden. Böyle pes pembe, kıpkırmızı muhteşem bir renk çıkıyor ortaya. Sonra bunu çevire irmik süt de böyle açılınca koyulaşıyor. Göbek atmaya başlıyor. Oluyor mu size irmik tatlısı? Allah. Kıpkırmızı. Kapların içine dökün, böyle kapların içine. Kapları mutlaka sudan geçirin. Kaplara böyle boşaltın. Sonra o kabı donunca ters çeviriyorsun. Üzerine günün meyveleriyle, narla, ne istiyorsan Harika. Nasıl güzel oluyor biliyor musun? Çok güzel bir öneri ama şimdi size öyle bir tarif verecek ki sevgili Elif, hem sağlıklı hem çok lezzetli. Hadi bileyim mi? Tatlıyla devam edelim. Bu çayın yanında yapacağımız pratik, güzel, pişmeyen, bu da çok kıymetli değil mi? Pişirmeyeceksiniz. Kaç dakika içerisinde yapılır? Bir şey değil mi? Aynı zamanda savurda tok tutuyor bütün gün. Oo süper. Tabii içinde enerji veriyor size bütün gün. Çünkü hurma var, muz var, yulaf var, kakao var en önemlisi. Kakao muhteşem bir şey. Niye evimizde çok kullanmıyoruz bilmiyorum. Evet. Eldivenleri giyiyorum Nurcuğum. Evet, sen eldivenleri giyerken tarifi ben bir kez daha doğrusu malzemeleri sıralamak istiyorum. Özellikle pişmeyen bu sağlıklı tatlıda beklemiş, sıcak suda beklemiş hurma var. 1 çay bardağı kıyılmış ceviz var. 1 adet muz, 2 çorba kaşığı kakao, istenirse de 3 çorba kaşığı yulaf ezmesi. Evet. Şimdi yulafı bir böyle makineden geçirebilirsiniz. Ben makineden geçirdim. Yulaf unu. Bunlarla ekmek de yapabilirsiniz glutensiz. Yani şu mu? Yani bu mu? Aynen. Bunu böyle makineden geçirdim. Hop böyle yulaf unu oldu. Harika. Tamam mı? Bununla işlem daha kolay oluyor. Çünkü sonra bu kıtır kıtır ağza geldiği için. Şimdi şöyle yapıyoruz. Çekirdeklerini çıkartmış olduğumuz hurmaları, suyunu da kullanabilirsiniz. Suyunu atmayın sakın. Suyu da çok kıymetli. Şimdi bir çatal yardımıyla böyle eziyorsunuz. Zaten sıcak suda beklediği Ne kadar için, beklemeli sıcak suda? yani akşamdan da bekleyebilir, 2 saat de bekleyebilir ama sıcak Ben de suda muzu soyayım mı sana bir yandan? olur. Muzu da güzelce ezeceğim. Bakın güzelce yumuşadı zaten. Hemen içine bir tane muzu. Bu arada muz kabuğunu atmayın. Ben muz kabuğuyla kekler yapıyorum Nurcuğum. Aa, Evet. nasıl? Mesela muzlu kek yaparken iyice yıkıyorsun. Küçük küçük doğrayıp İçine. öyle koyuyorsun kekin içine. Ve inanılmaz bir lezzet katıyor. Hem et yemeklerine hem tatlılara. Yani kabukları atmayın. Bir sürü şey yapılabiliyor muz kabuklarıyla. Biliyorsun cilt temizliyor. Evet. İşte ne bileyim ayakkabı bile boyanabiliyor yani. Şimdi ne yaptık? Yulafla muzun cilt üzerindeki etkisini biliyorum gerçekten. Çok yatıştırıcı bir etkisi Değil var. mi? Ara ara ben de evde denemiyor değilim yani. Şimdi
hurmaların çekirdeklerini çıkartıp sıcak suda bekletmiştik. 1 adet muzu da içine koyduk. Bu kıvam oran size bağlı. Yani ne kadar koyayım Göz kararı diyorsanız mı? göz kararı. 2 tane de mesela muz koyabilirsiniz. Ama şimdi biraz da kakao koyacağım. Şöyle. Evet. Ve fındıkta o topları çevirebilirsiniz veya cevizde hangisini istiyorsanız hepsini şöyle içine koyuyorum. Aslında bir sağlık deposu oldu şu anda burası, dikkat ettiysen. Ceviz, hurma, muz, kakao ve yulaf. Evet. Hepsi güzelce şöyle karışacak. Sonra da top haline getireceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Pişmeyen, pratik, lezzetli, sağlıklı. Bir de özellikle sahurda tüketildiğinde Tok tutan. gün boyu bizi tok tutan şahane bir lezzet. Şimdi sevgili seyircilerimiz, bir yandan Elif bunu böyle bir güzel kararken ekran başına yeni geçen sevgili seyircilerimiz için söylemek isterim. Az sonra biliyorsunuz Ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır pide. Bir de Elif Korkmazel tarifiyle evde bu pideyi denemek ister misiniz? Valla dua edeceksiniz bize. Yani bu tarifi aldıktan sonra öyle koştur koştur sıcak pide almaya gerek yok. Evde kolaylıkla yapacaksınız. Az sonra tarif gelecek. Ya ama böyle fırının önünde de o Ramazan'da kuyruk beklemek, pide kuyruğu beklemek de bir başka güzel ya. Yok ya, ben evde yapayım, lezzetli olsun. Hiç koşturmayayım. Vallahi ben seviyorum pide kuyruğunda beklemeyi. Sıcak sıcak eve gelirken mesela işte ne bileyim o iftar saatini Tabii. beklemek falan. Bir kere iftar sofrasındaki o enerji çok güzel. Değil mi? Yani iftar sofraları hem Ramazan ayının bereketiyle çok bereketli ama iftar sofralarında yapılan sohbet de çok lezzetli değil mi? Aynen öyle. Nurcuğum bu oldu. O zaman şöyle istersen şuna bir sunum yapalım mı? Ona da yapabilirim. Hangisi? Buradaki Tamam. dikdörtgene de yapabilirim. Peki. Hangisi olursa. Şimdi bunları böyle top haline getirdik ya. İsterseniz şöyle yulafın içinde top top döndürebilirsin. İstersen kakaonun içinde döndürebilirsin. Cevizleri de döndürebilir Cevizle miyiz? de döndürebilirim. Bak şuraya koyayım istersen Olur. birazcık. Tamam. Rengarenk. Rengarenk şöyle cevizle de döndürelim. Antep fıstığıyla döndürebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız veya tamamen bitter çikolataya bulayabilirsiniz. Bu arada kakao o kadar faydalı bir şey ki aslında bize hem enerji veriyor hem bize mutluluk kaynağı. Yani kakao ve muzu canın sıkılıyor mesela o gün mutsuzsun böyle kafan ya ne olacak bu iş güç falan diyorsun. Kakao muzu ye birdenbire hayat çok güzel ya falan diyorsun. Enerjin yükselsin diyorsun. Gerçekten bak çok şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum bak bir dene. Yok zaten yani bu üçlüyle benim aram çok iyi. Ceviz, kakao ve muz. Şimdi bunu iftarda da sahurda da bakar mısınız şu lezzete, buyurunuz. Onlara sonra devam edelim istersen. Tamam. Çünkü seyircilerimiz bence şu anda ne bekliyor biliyor musun? Pide mi? Pidenin tarifini bekliyorlar. Hadi o zaman. Evet, bakın bu kadar pratik, bu kadar lezzetli, bu kadar güzel. Ya eminim lezzeti çok güzeldir. Şu anda tadamıyoruz ama ben göreceksiniz tattığınızda siz de lezzetini anlayacaksınız. Yani iftar sonrası kahveyle çayla Harika. ve sahurda çok güzel olacak. Hazır mısınız? Güzel çıtır çıtır iftar için şahane bir pide tarifi gelsin. Önce ekranlarınıza tabii ne getiriyorum? Malzemeleri. Ne var malzemelerinde? Un var, 4 su bardağı un, 1 su bardağı çavdar unu, 2,5 su bardağı ılık su, 1 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 15 gram yaş maya ya da 2 çorba kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı şeker, şifa sosu için 2 çorba kaşığı un, burası çok önemli, 1 çay bardağı su, 1 çorba kaşığı pekmez. Malzemeler bunlar. Şimdi yapımını Elif bize hem anlatacak hem de ekranda uygulamalı olarak göreceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi önce mayayı aktif hale getirmek lazım. Eğer evinizde ekşi maya varsa hani böyle 90 yıllık mayalar gördüm ben bu hayatta. 90 yıl yaşatılmış o mayalar. Öyle mayalarınız varsa veya işte kendiniz besleye besleye yaptığınız ekşi maya varsa. Ha yoksa bildiğimiz kuru mayalarla da yapabilirsiniz. Kuru mayayı sütle veya suyla ıslatıyorsunuz. Üzerine ben birazcık un serpiyorum. O böyle bekliyor. Hatta birazcık da şeker serperseniz maya daha çabuk aktif oluyor. O böyle köpürüyor, köpürüyor, köpürüyor. O köpürürken diğer tarafta ununuzu böyle eleyip bir tarafa koyun. Ondan sonra havuz gibi açın. Unun içine tuzunuzu koyun. İster sütle yapabilirsiniz, ister suyla hangisi varsa.
ılık. Mesela şimdi kış ayı olduğu için ılık su daha iyi olacaktır. Yazın sıcaklığında öyle bir hamur yapıyorsanız evin sıcaklığı yeterli olduğu için soğuk suyla yapın. Bize püf noktalarını anlat. Cıvık olacak, hamur cıvık olacak. Bir kere hamur mutlaka cıvık olmalı. Böyle elinizle şöyle kara kara elinizle yapış yapış olan bir hamur Şimdi olacak. gördüğünüz gibi yani bu kıvamda olması gerekiyor. Aynen. Baloncuklar, kabarcıklar ve yumuşacık bir hamur Ne olacak. kadar bekleteceğiz mayalanması için? Aşağı yukarı bir saat gerekiyor. Hatta eğer mideniz ekşimesin istiyorsanız bir püf noktası daha vereyim. Bazen çünkü normal unla yaptığımız zaman midemizi ekşitebiliyor. Ama evinizde glutensiz un varsa yapabilirsiniz. Kepekli un, tam buğday unu, kara kılçık ne varsa onunla da yapabiliyorsunuz. Mutlaka buzdolabında mayalandırın bir gece. O zaman ekmek size zarar vermiyor. Peki bu şifa sosu dediğin nedir? Şifa sosu üzerine fırıncıların sürdüğü, onları karıştırıyorsun. Üzerine hani böyle bastırarak şekil verdiğimiz kısım var ya, böyle hamuru görüyorsunuz bütün yuvarlak bir şekilde koyuyoruz. Ve üzerine şifa sosunu karıştırıp elinizle böyle bastıra pidenin kenarlarına Şu anda da ekranda görüyorsunuz ama şunu anlatmaya çalışıyorsun. tırnak Bu, tırnak. ha, evet. tırnak tırnak olmasının Buralarına nedeni. böyle şifa sosuyla şekil veriyorsunuz. O Sonra- kızarmasına sebep oluyor. Sonra üzerine birazcık Çörek otu, çörek otu, susam. Allah Allah. Kaç derecede istiyorsanız. pişireceğiz? Şöyle 180 derecede 190 derecede aşağı yukarı fırınınızı önceden ısıtın. Burada da yine bir püf noktası vereyim. Önceden ısıtılmış fırına koyuyoruz. Fanlı bir fırın olması gerekiyor. Ama fırının altına fırına dayanıklı bir kap koyup su koyun. Ya da ben şöyle yapıyorum. Bir çay bardağı suyu koyduktan sonra böyle pışık atıyorum. Fırın pışık buhar oluyor. Ondan sonra o buharıyla daha çabuk kabarıyor. Ekmek yaparken de öyle yapıyorum. Kaç derecede ne kadar pişirdiğimizi bir daha söyleyelim. 180 derecede 35 dakika, bazı fırınlara göre 40 dakika, bazı fırınlar çok sıcak 25 dakikada. Gözünüz fırında olsun. Peki gözünüz fırında olsun. Size afiyet olsun ama bir dakika gitmeden önce bütün bunları yiyip içtikten sonra şöyle şifa dolu bir tarif vermeyelim. Şifa dolu bir içecek tarifimiz olmasın mı? Verelim. Şerbetler biliyorsunuz Osmanlı zamanından beri özellikle Ramazan aylarında böyle yemekten sonra iftarda ya da arada böyle mideyi rahatlatmak için şerbetler çok kullanılırmış. Ya da mesela daha sonraki gün bizi susatmayacak şerbetler de olabilir. Hangisini istiyorsanız. Mesela kakule kullananlar var mı bilmiyorum. Kakule çok kullanılan bir baharat aslında Osmanlı zamanında. Ben mesela normal Türk çayının içine atıyorum kakuleyi. Atılabilir veya pilavların içinde çok güzel oluyor. Ben mesela benim annem reçel, bak burada kalmış bir reçel getirdim size. Bu reçel de kakuleli bir reçel. Bu reçelle şerbet yapıyorum değerlendirmek için. Malzemelerini ekrana getiriyoruz. Reçelden içecek tarifimiz. İçerisinde neler var? Arzu Kavanozda ettiğiniz bir kalmış reçel. reçel. Kavanozda böyle kalmış, kavanozunuzu yıkamıyorsunuz, yazık ziyan olmasın. Kavanozunuzda kalmış bir böyle reçel varsa onu böyle sıcak suda koyup şöyle bir çeviriyorsunuz. Ondan sonra bakın kavanoz temizlendi. İçine bir tane çubuk tarçın. Ondan sonra karanfil. Ben bunları şunun içine koyacaktım aslında. Şunun içine koyayım. Olsun, şahane oldu. Oldu mu? Oldu Dur şunun tabii. içine dökeyim. Hop. Bak burada. Ondan sonra da içine karanfil koyduk, tarçın koyduk. Sonra zencefil de koyacağız. Zencefil de mideyi çok aşırı rahatlatır. Zencefil de ne olur böyle mutlaka kaşıkla soyun. Zencefil bıçakla soyulmaz. Mutlaka böyle, gördün Bak, mü? bir şey daha öğrenmiş Kaşıkla. olduk. Niye kaşıkla bıçakla soyulmuyor? Çünkü bak hemen derisinin kabuğunun altından çıkıyor ve Kabuğu çok ince olduğu için. daha çok yarar sağlıyor. Bak şimdi şöyle bir hemen keseyim. Biraz kurumuş bir zencefil, bu da ondan oldu şekerim. Toz zencefiller de var. Toz zencefil de koyabilirsin. Evet, zencefili koydum. Evet. Sonra içine mesela böyle kuru erikler var. Kuru erikten de istersen tek şerbet yapabilirsin. Peki. Reyhan var, reyhan koyacağım biraz. Ondan sonra kakule koyacağım. Bu burada bir güzel demlenecek. Ondan sonra da afiyetle yemekten sonra mideyi rahatlatmak için, ertesi gün susamamak için içebilirsiniz. Demlemeyi ne kadar yapacağız? Demlemeyi sıcak su koyduktan sonra kapağını böyle kapatacaksınız. Aşağı yukarı bir 10 dakika sonra ya da bir 5-6 dakika bekletebiliyoruz. Şu kakuleyi de bir açayım. Biliyorsun değil mi kakulenin içindeki böyle minnoş Evet. şeyleri? Bunları Hem- direkt içine atıyoruz. Direkt sindirim sistemine de çok iyi geliyor.
Kakuleyi- O zaman mesela iftar sonrası ağzımıza attığımız bir kakuleyi ağzımızda çevirmek değil Tabii, mi? aynen Sindirim öyle. sistemine çok faydalı. Çok teşekkür ediyorum. rica ederim, ben ne teşekkür güzel, ederim. Ne güzel tarifler verdin. Pideyi denerseniz lütfen bize yazmayı unutmayın. Bugünkü menümüz Şef Elif Korkmazel'dendi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hadi afiyet olsun. Afiyet Hayırlı olsun. iftarlar olsun.